Çok önemli açıklamalar. Benim çok dikkatimi çeken, editör arkadaşımızın sizin çok dikkatinizi çeken detaylar söz konusu. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bekamıza yönelen veya yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir denildi. Bir harita var, savaş Türkiye'ye 2 saat uzakta diye. Gerçekten de öyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ifade etmişti. Lübnan'la Türkiye arasındaki mesafe 152 kilometre. Yani savaş sadece 2 saat 14 dakika uzakta. Ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan böyle bir açıklama geliyor. Nasıl değerlendirmek, nasıl okumak lazım? Şimdi önce Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri üzerinden konuşursak, diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaat edilmiş topraklar hezeyanı ile hareket eden İsrail yönetimi tamamen bir dini fanatizm içerisinde diyor. İşte bu vaat edilmiş topraklar meselesine vurgu yapıyor. Bu, biliyorsun, bir haritamız daha var. Orada bunu da belli ediyoruz. Hani Türkiye sınırları içerisinde olduğunu da belli ediyoruz, bu hezeyanın bir etkisi olduğunu. Şimdi burada Milli Savunma Bakanı'nın açıklamasına gelince şey diyor. Yani diyor ki çok boyutlu bir güvenlik stratejisiyle değerlendiriliyor. Bu ne demek? İşte ne oldu Lübnan'da? İşte çağrı cihazı saldırısı oldu. Teknolojik anlamda da adımlar atıldı. Siber saldırı anlamında da adımlar atıldı. Sadece topyekün bir savaş değil mi demek? Yani hem o anlamda hem bir hazırlık aşaması olduğu içeride bu konunun konuşulduğu anlaşılıyor ki burada işte çok boyutlu güvenlik stratejisi deyince aklımıza siber saldırı, hava savunma sistemi, ondan sonra askeri olarak da diğer sistemler akla geliyor. Şimdi hava savunma sistemi diyoruz. Burada bu paralelde şunu bilmek lazım. İsrail saldırı yaptığı yerlerin neredeyse tamamında doğru düzgün bir hava savunma sistemi yok. Türkiye işte bunun için de hazırlanıyor. Hani bu S-400 meselesi vardır ya, geçmişten beri bugüne gelen bir S-400 meselesi var. Sonra Türkiye'nin kendi geliştirdiği siber sistemi var. Şimdi adını koyduğu çelik kubbe dediği bir şey var ya. İşte bunun açıklaması burada, çok boyutlu bir güvenlik stratejisi derken bunun vurgusu yapılıyor. Zaten İsrail'in insanlık dışı uluslararası hukuku hiçe sayan saldırıları uluslararası güvenliği, küresel ve bölgesel istikrarı tehdit etmeye devam ediyor diyor. Zaten 1948'den beri İsrail'in bölgesinde yaptığı şey çevresindeki ülkeleri istikrarsız hale getirmek. Bakıyorsun işte Lübnan 15 yıl iç savaş yaşamış bir ülke. Suriye desen 2011'den beri iç savaşın pençesindeki bir ülke. Irak desen işte biliyorsun 2003'teki Amerikan müdahalesi sonrası bir türlü kendini toparlayamamış görünüyor. Ürdün'de desen zaten Ürdün hükümetinin, Ürdün krallığının İsrail'le olan ilişkisi belli. Hatta bu son atılan füzelerde onları bertaraf etme açısından da etkin rol aldıklarını ifade ediyor. Yani çevreyi istikrarsızlık yaratan, en önemlisi Mısır'daki darbeler silsilesini biliyoruz. Tabii. Yani baktığımızda Türkiye'nin bu konuyu yakından takip ettiği bu açıklamanın içerisinde var. Bir de şöyle bir şey var. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bekamıza yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir. Burada asıl konu şuna geliyor Kaan. Şu bölge, şöyle elimle gösterdiğimde şu bölge, biliyorsun bu taraf. Biraz yakınlaşalım isterseniz, daha net izleyenlerimizin de görmesi. Amerika'nın şu bölge, Amerika'nın işte YPG, PKK yoluyla, terör yoluyla bu bölgeyi lojistik olarak desteklediğini biliyoruz. Yani ve bu şöyle bölgede, bir hattan bahsediyoruz. tabii Türkiye'nin buraya işte 4 tane operasyon yaptığını biliyoruz. Bu bölgede bir terör tehdidi olduğunu biliyoruz. İsrail'in de şuradan bu bölgeye bir koridor açmaya çalıştığı yönünde iddialar var. Türkiye bunun da farkında ve bunun da bertaraf edecek minvalinde ifade var. Diyor ki işte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bekamıza yönelen veya yönelebilecek her türlü tehdidi bertaraf etmeye mütedir. Yani buraya da biz bir gün gelecek operasyon yapabilir durumda olacağız Net ifadesi. gözükmediği için elle Şöyle söyleyeyim, şu bölge de PKK-YPG'nin Amerikalıların işte onlarca tırla destek verdiği bir terör koridoru oluşturmaya çalıştığını biliyoruz. Türkiye'nin de operasyonları işte Zeytin Dağı gibi. Tabii ki Güneydoğu bölgesinde. Tabii ki operasyonlarla onu engellemeye çalıştığını biliyoruz. Burada sonucu çıkıyor tabii. Türkiye hazırlanıyor, hazır olmaya çalışıyor. Bir taraftan da İsrail'in bölgedeki istikrarı bozduğu ve küresel istikrarı bozduğu anlamını bir şekilde Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında görüyoruz. O zaman şunu diyebilir miyiz artık? İsrail Türkiye'nin sınırına dayanmaya hazırlanıyor gibi bir Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi İsrail sadece Lübnan'da Beyrut'u saldırmıyor. Beyrut işte burası Beyrut. Şu bölge. Ve hemen güneyde işte Sayda, Sur var. O bölgelerde de işte o Litani Irmağı'nın alt tarafına özellikle operasyonlar yaptı, saldırılar
yaptığı biliniyor İsrail'in. Hizbullah'ın bu konuda burada direnişte olduğu da biliniyor. Ama sadece saldırılar burayla kısıtlı değil. Dün baktığımızda Şam'a saldırı oldu. Tam bu bölgede Şam var. Şurada işte Tartus var. Hümeym'in askeri üssü var. Rusların desteklediği, Rusların da olduğunu biliyoruz. Bir de Laskiye var. Laskiye Türkiye sınırına yaklaşık bir saatlik Ya şu bölgede Laskiye evet, diyebiliriz. Evet, Şöyle bir bölge. evet, şu bölgede, o bölgenin de yakınlaştığını görürsek Türkiye'nin hemen sınırında bir takım olaylar olduğu, hani gazetecilik dilinde işte Türkiye sınırına mı dayandı sorusunun gündeme geldiği an bu an Tartus ve Laskiye'nin de bombalandığını düşünürsek hemen yanı başımızda bir İsrail saldırganlığını ve işte istikrarını bozma adımını görüyoruz. Şimdi şöyle Milli Savunma... Zaten biliyorsun hemen buranın altı, bu Laskiye'nin hemen üstü İdlib, bu bölgede de rejim muhaliflerinin kaldığını biliyoruz. Evet, hemen üst tarafı kuzeye Türkiye'ye doğru olan bölüm, Türkiye'nin de hemen yanı başı olan bölümde İdlib'de rejim muhaliflerinin olduğunu biliyoruz. Yani aslında şu anda sınır bölgesinde, Türkiye'nin sınır bölgesinde İsrail'in hava saldırısı yaptığını söylemek mümkün. Şimdi Türkiye'nin sınır bölgesinde İsrail'in hava saldırısı diyorsunuz. Şimdi İsrail'le ilgili biraz önce siz de ifade ettiniz, arz-ı mevut, yani vaat edilmiş topraklar. Haritamız hazırmış. Bir getirelim ekranlara. Bir tane daha vardı. Bir tane daha, bu değil. Bu değil. Öbür harita bir tane daha olması lazım. Önemli. Orada çünkü sınırlar da çok daha net belli oluyor. Daha mavi bir şey içine alınmıştı. Evet, Onu evet. getirirsek daha mantıklı. O harita üzerinden baktığımızda da şunu görüyoruz Kaan. Burada 1948'den beri durdurulmayan bir örgüt yapısı var. Yani ve sürekli radikalleşen, daha fazlasını isteyen ve bölgedeki halkları da rahatsız eden bir yapılanma olduğunu görüyoruz. Son 20 yılda, 25 yılda özellikle daha da radikalleşen, daha da etrafına saldırganlaşan, daha da toplumunu, kendi toplumunu da saldırgan hale getiren bir devlet olduğunu, bir yapısal bir durum olduğunu görüyoruz ki bu da sadece diğer ülkeler için değil, Türkiye için de büyük sorun olarak karşımıza çıkıyor. Zaten istikrarın bozulduğunu bu işte 75-76 yıllık hikayede de görüyoruz. 1948'den önceki dönemde, Birinci Dünya Savaşı öncesindeki dönemde, işte Osmanlı İmparatorluğu'nun olduğu dönemde burada 600 yıl insanların sorunsuz şekilde yaşadığını görüyoruz. 48'den sonraki dönemde de nasıl her türlü bölgenin bir şekilde etkilendiğini, işte bakıyorsun. Burada hatırlarsın, bir harita vardır İsrail ile ilgili, 1948'de şu kadar küçük bir alanda kurulma, sonra adım adım Tabii ilerlendiği. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'de göstermişti. Evet, adım adım ilerlendiğini biliyoruz. Şimdi baktığımızda şu 40 kilometrelik alanda, işte 365 kilometre karelik alanda Gazze'de bir soykırım yapıldığını biliyoruz. 42 binden fazla kişinin öldürüldüğü, bunun çoğunluğunun %70'inin 80'inin çocuk ve kadın olduğunu söylemek mümkün. Buraya baktığımızda bu Batı Şeria denilen bölümde de insanların bir şekilde adım adım topraklarının ellerinden alındığını, günlerce, işte yıllardır, 76 yıldır bir vahşetle karşı karşıya geldiğini biliyoruz. Şimdi Ürdün dedik, Ürdün'ün zaten çizilmiş bir Sykes-Picot ile çizilmiş haritadan bahsediyoruz. Ürdün'ün de aslında kendi yetenek, yani başarısız devlet durumunda olduğunu biliyoruz. Baktığımızda işte Mısır'ın darbe geleneğini, son yıllardaki darbe durumunu da ve sıkıntılarını da biliyoruz. Irak'taki iç savaşı da gördüğümüzde Irak'taki iç savaş, Suriye'deki iç savaş, Irak'taki Amerikan müdahalesi derken durumun nasıl karışık hale geldiğini, nasıl Birinci Dünya Savaşı'nın ardından nasıl bölgenin karıştırıldığını adım adım özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası o yığılma ile birlikte adım adım nasıl sıkıntılar oluşturduğunu görüyoruz. Şimdi bu harita küçük bir harita, görüyorsun bu bölüm. İsrail dediğiniz ülke buradan sonuna 5-6 saatte araçla gidilebilecek bir ülke. Ama baktığımızda mesela Lübnan'dan Türkiye sınırının 2 saat 14 dakika olduğunu düşünürsek tehlikenin çok da uzak olmadığını ve Türk Silahlı Milli Savunma Bakanlığı tarafından bu açıklamanın neden yapıldığını da anlayabiliyoruz diye düşünüyorum. Bu arada İdris Bey, şöyle, biz bir tarafta evet bu o da işte günlük İsrail'in saldırganlığının görüntüsü. Bayağı kara dumanlar çıkıyor şu anda. Evet, Dahiye bölgesi burası. Evet, yani
2006'da gittiğimizde de bu bölge vuruluyor. Canlı görüntü olduğunu hatırlatalım. Tabii 2006'da ki savaşta da bu bölge sık sık vuruluyordu. Burası Hizbullah'ın kalbi. O Dahiye denilen Beyrut'un işte havalimanına doğru olan güney mahallelerinden bir tanesi ve o bölgede bir şekilde İsrail bu bölgedeki istihbarat akışında iyi sağlamış görünüyor. Bu bölgede saldırılarını yoğunlaştırmış görülüyor. Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesi sırasında da 6 binanın direkt işte sığınak delici bombalarla yıkıldığını biliyoruz. Şunu sormak istiyorum size. Siz de o dönem 2006 tarihinde o bölgede olduğunuz için, tahliyeleri de gördüğünüz için ister istemez hepimizin aklında bir soru işareti var. Buradaki yaşanan insanlık dramına üzülmekle birlikte orada bizim vatandaşlarımızın, Türklerin nasıl tahliye edileceği konusu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından da şüphesiz bir açıklama yapıldı ama bu bölge bu haldeyken, böyle bir ateş çemberi içindeyken bu tahliye çalışmaları nasıl yürütüldü 2006 yılında? Şu an nasıl yürütülüyor? Şimdi şöyle bir şey var. İki yollu tahliye olabiliyor. Bir hava yoluyla olabiliyor ya da işte deniz yoluyla olabiliyor. Zaten Suriye'deki iç karışıklıklardan dolayı Suriye üzerinden bir tahliye çok mümkün görünmüyor şu anda. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasında işte bu tür birçok tahliye harekatını başarıyla icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri öncelikle vatandaşlarımız olmak üzere, burası önemli, yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan'dan güvenli bir şekilde tahliyesine yönelik planlama ve hazırlıklarını tamamlamıştır. 2006'da nasıl olmuştu Kaan? 2006'da bu El Hamra, işte Beyrut'un deniz kenarındaki Sünni mahallesinin olduğu bölgede ki yerde gemiler abluka altındaydı o dönem. İsrail o bölgeyi de abluka altında tutuyordu. Bu nasıl söyleyeyim, limana yakın bölgelere gelerek o bölgeden insanların tahliye edildiğini, binlerce insanın, bakın hava yoluyla tahliyede 300-500 kişi tahliye edebiliyorsunuz ama deniz yoluyla tahliyede 5.000-6.000 kişi aynı anda, 7.000 belki daha fazla sayıyı aynı anda tahliye etmek mümkün. Türkiye bundan önce sadece Lübnan'da değil, Libya'da da aynısını gerçekleştirdi hatırlarsan. Bu bölgede Sahel bölgesinden tahliye edilebilme imkanları var. Şimdi savaş Yani tahliye buradan mı gerçekleşiyor? bu bölgedeki limanlardan gerçekleşir. Burası havalimanı olduğunu düşünürsen şu bölgedeki limanlardan, daha böyle kuzeydeki bölgelerden, limanlardan gerçekleştirme ihtimalinin yüksek olduğunu biliyoruz. 2006'da daha çok insan vardı, daha fazla yabancı vardı. Fakat 2006'dan bugüne kadar geldiğimizde Lübnan içerisindeki yabancı nüfusun azaldığını biliyoruz. Çünkü çok istikrarsız bir ülke, çok ekonomik sıkıntılar içinde bir ülke, çok silahlı çatışmanın ve iç karışıklığa gebe bir ülke. Bugün baktığımızda sadece İsrail tehdidi değil, ülke içindeki çatışmalar da ülke içinde o bölgede yaşayan hem Türkler hem de diğer yabancılar için sıkıntı verebilecek konumda. Bu arada hava sahasının kapandığını biliyoruz ama biraz önce dikkatimi çeken bir görüntü vardı. Uçaklar kalktı. Bazı sivil uçakların inişine izin veriliyor hala. Yok, kalktı. Yani iniş ve kalkışına, bazı uçakların iniş ve kalkışına izin veriliyor. neye göre? Bazı, mesela Lübnan'ın işte milli hava yolları var. Middle East Airline, o uçuşlarını yapıyor şu an hala. Hala devam ediyor. Bazen yapıyor, bazen yapamıyor. Ve işte mesela 15 dakika sonra yani hayır, uçuşlar kapatıldı ne biliyor. Orası tahliye edilen, düzeltiyorum, o uçakla tahliye edilen siviller mi? O da olabilir, o da olabilir. bir şey. Sevillere. Zaten şu anda oradan çıkan insanlar büyük ihtimalle savaştan kaçıyor. Tabii. Burada bir bölgenin yeni vurulduğunu görüyoruz. Çünkü kara dumanlar çıkıyor Evet. buradan. Bu bölge o zaman, yani İsrail'in yapacağı açıklama, muhtemelen bir açıklama da yapacaktır bu konuyla ilgili. Biraz önce vuruldu. İsrail her zaman bir bahanesini üretiyor. Gerekçesini Hizbullah veriyor. mensuplarının olduğu yer Evet, yani olarak. ama şöyle bir şey var. Bir mesela Nasrallah'ın, işte Nasrallah ismi, Hizbullah'ın önemli ismi öldürüldü. En önemli, evet. En önemli ismiydi, öldürüldü. Ama Nasrallah öldüğü zaman bölgedeki 6 bina, 4 bina tamamen, 2 binada kısmen yıkılmış durumda. Orada sivil can kayıpları oldu. İsrail insani hukuku, savaş hukukunu ihlal ediyor ve bu tür saldırılarına bir takım gerekçeler uydurarak birçok binayı yok ediyor. Bunun aynısını nerede gördük? Gazze'de gördük. Evet. Gazze'de de Hatırlıyorsunuz hatırlarsan değil mi? İlk günlerde bunları ilk günlerde binalar işte teker teker düşmeye başladı. Daha sonra baktığımızda o bölgedeki binaların tamamen yok edildiğini, üstlerinden buldozerlerin geçtiğini gördük. Bugün de bu bölgeye, tabii İsrail'in şu anda kapasitesi bu kenti işgal etmek, askeri anlamda, kara birliği anlamında işgal etmesi kolay değil ama havadan saldırıyor. Hep dediğimiz noktaya geliyor konu aslında.
ülkenin egemenliği sadece kara gücüyle ölçülmüyor artık. Ülkenin egemenliği hava gücüyle, hava savunma sistemleri gücüyle de ölçülüyor. Bunu bilmek gerekiyor. Bu ülkenin hava savunma sistemi olsaydı, mesela bu havalimanını koruyabilecek bir hava savunma sistemi olsaydı, bugün İsrail'in bu saldırıları yapması kolay değildi. Şimdi bu sadece havadan saldırı, karadan saldırı, bir de denizden de abluk altına alındığını düşünürsek, burada çıkış yolunun İsrail'in elinde olduğunu bilmek gerekiyor.